Fıkıh usulü Ömer Nasuhi Bilmen. Fıkıh usulü kavramları 16. İstitlal. Delili, derinlemesine inceleyip değerlendirmek demektir. Eserden hareketle eser sahibine müessire veya tam tersi eser sahibinden müessir, hareketle zihnin esere gitmesine de istitlal denir. Güneşin yeryüzündeki ışığından güneşin doğmuş olduğunu anlamak gibi. 17. Hüccet. Kesinlik, katilik içersin ya da içermesin mutlak anlamda delil manasınadır. Senetlere, vesikalara, mahkemelerden verilen bir kısım ilamlara da hüccet denilir. 18. Burhan. Kesinlik, kat'ilik içeren delil demektir. Burhan, kesin doğru ilk önermelerden mukaddimat-ı yakiniye oluşan, önermenin şartlarının hepsini bünyesinde taşıyan bir tür mantıki kıyas olup, netice hakkında kesin bilgi, ilmi yakin ifade eder. 19. Beyine. Delil, şahit, bir davayı ispat için açığa vurulan hüccet, vesika manasına gelir. Adaletli kimselerin şahitliklerine, adil şahitlik anlamında beyine-i adile de denilir. 20. Emare. Alamet, nişan, eser demektir. Emare, ilk önermelerin mukaddimelerinden biri veya her ikisi de zan ifade eden kıyas şekli olup, netice hakkında zanni bir bilgi ifade eder. 21. Kitap. Sözlükte mektup yani yazılmış şey demektir. Fakihler kitabı, bir takım üst bab veya alt başlıklardan fasıl oluşan ve fıkhi meseleleri bünyesinde toplayan yazıların bütünü şeklinde tanımlanmışlardır. Usulcülere göre ise kitap, Kur'an-ı Mübin demek olup, son peygambere Hatemül Enbiya, Allah tarafından vahyedilen, Cibril-i Emin vasıtasıyla indirilen yüce bir mana ve metinden nazım oluşan Kur'an ayetlerinin bütünüdür. 22. Sünnet. Sözlükte alışkanlık, adet, yol manasına gelmektedir. Fıkıhta ise sünnet, Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bazen terk edilmekle birlikte farz ve vacip hükmüne dahil olmaksızın yapılması tercih edilmiş olan herhangi bir fiil ya da harekettir. Bu fiil ve hareket, ibadet kabilindense sünnet-i hüda, Resul-i Ekrem'e sallallahu aleyhi ve sellem mahsus güzel davranış cinsindense sünnet-i zevaid adı alır. Fıkıh usulünde ise Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu sözlerinden kavl, belli bir gaye ile yaptığı davranışlarından fiil ya da onayladığı takrir şeylerden herhangi birine sünnet denilir. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sözlerine kavli sünnet, ameli davranışlarına fiili sünnet, sahabesince yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip kabul veya red yönünde bir beyanda bulunmamasına ise takriri sünnet denir ki, onun takriri söz konusu şeyin caiz olduğuna delalet eder. Sünnet kelimesinin çoğulu sünendir. 23. İcma. Sözlükte ittifak, kasıt anlamına gelmektedir. Fıkıh ilminde ise icma, bir asırda bulunan İslam müçtehitlerinin şer'i bir hüküm üzerinde ittifak etmeleridir. Buna icma-i ümmet denir. Akılla bilinmesi mümkün bir hüküm üzerinde oluşan ittifaka veya bilinmesi yalnız sarih, nakle, vahye dayalı konulardaki ittifaka icma adı verilmez. Alemin sonradan yaratılmış olduğuna hudûs, kıyametin kopmasının hak olduğuna dair ittifaklar böyledir. Öte yandan halkın, avam-ı nâs, bir konudaki ittifakı da icma sayılmaz. 24. Fakihlerin kıyası, kıyas-ı fukaha. Bir konuda nâsla sabit olan fıkhi hükmün bir benzerini, mislini, onunla ortak illete sahip olduklarından
hükmü belli olmayan diğer bir konu hakkında da rey ve içtihat neticesinde ortaya koymaktır. Örnek: buğdayın faizin gerçekleştiği ribevi mallar sınıfından olduğu nas ile sabittir. Bir miktar buğday kendi miktarından fazla bir buğday karşılığında satılamaz. Bu bir temel kuraldır. Bunun içtihat yoluyla elde edilen illeti ise tartı ile alınıp satılması, keylilik ve ayrıca cinslerinin bir olmasıdır. Bu illet benzer şekilde pirinçte de darıda da vardır. Bu da ferdir. Yani benzer durumlu olmakla birlikte hükmü nas ile belirlenmemiş meseledir. Bu sebeple buğdaya kıyasla pirincin de darının da ribevi mallardan olduğuna rey yolu ile hükmedilir ki bu bir kıyas işlemidir. Kıyasta asla makisun aleyh, fer'e ise makiz denir. Fakihlerin kıyas işlemi cüz'iden cüz'iye yani bir fıkhi meseleden diğer bir fıkhi meseleye delil getirme, istidlal yolu olduğundan mantıktaki temsil, analoji kabilinden sayılabilir.